Sonsuz Anlatılar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlığın en büyük hayallerinden birinin başlangıcına doğru büyüleyici bir yolculuğa çıkıyoruz. Ay'a uzanan bu serüven, insanlığın merakının, cesaretinin ve keşif arzusunun bir yansımasıdır. Ay, insanlık tarihi boyunca gizemin ve büyünün sembolü olmuştur. Eski medeniyetler ona baktıklarında tanrısal özellikler atfetmiş, hikayeler ve efsaneler yaratmışlardır. Sümerler için Nanna, Antik Yunan'da Selene ve Artemis olarak bilinen Ay, her zaman insan hayal gücünü tetiklemiştir. Gökyüzünde parlayan bu gizemli uydu, denizlerin gelgitlerini kontrol eden, gecelerin karanlığını aydınlatan bir dost gibiydi. 16. yüzyıla geldiğimizde, bilim insanları Ay'ın sırlarını çözmeye başladı. Galileo, teleskobunu gökyüzüne çevirdiğinde Ay'ın pürüzsüz bir küre olmadığını, kraterler ve dağlarla dolu engebeli bir yüzeye sahip olduğunu keşfetti. Bu keşif, Ay'ın sadece bir ışık kaynağı olmadığını, üzerine gidilip incelenebilecek gerçek bir dünya olduğunu gösteriyordu. Kısa bir parantez açmak istiyorum. Sizce Galileo'nun bu keşifleri, dönemin insanları üzerinde nasıl bir etki yarattı? Sizce bilim tarihinde nasıl bir dönüm noktası oldu? Bizler o dönemde yaşamış ve bu keşiflere tanık olsaydık, neler düşünür ve neler hissederdik? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bu arada beğeni butonuna basmayı unutmayın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Zaman ilerledikçe, insanlığın göklere olan merakı arttı. 20. yüzyılda ise bu merak, teknolojinin ve uluslararası rekabetin de etkisiyle gerçek bir yarışa dönüştü. Soğuk Savaş dönemi, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında sadece ideolojik değil, aynı zamanda teknolojik bir rekabetin de sahnesiydi. Bu rekabetin en çarpıcı alanlarından biri de uzaydı. 1957'de Sovyetler Birliği, insanlık tarihinin ilk yapay uydusu olan Sputnik 1'i başarıyla fırlattı. Bu, dünya genelinde büyük bir şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı. Ardından, 1961'de Yuri Gagarin, dünya yörüngesine çıkan ilk insan olarak tarihe geçti. Bu gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'ni uzay yarışında geride kalma endişesine sürükledi. Bunun üzerine, 25 Mayıs 1961 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı John Kennedy, ulusa seslenerek iddialı bir hedef belirledi. Bu ulus, 10 yıl bitmeden Ay'a bir insan göndermeyi ve onu güvenli bir şekilde dünyaya geri getirmeyi hedeflemelidir. Bu sözler, sadece bir ulusun değil, tüm insanlığın hayallerini somut bir hedefe dönüştürdü. NASA, bu hedef doğrultusunda Apollo programını başlattı. 10 binlerce bilim insanı, mühendis ve teknisyenin ortak çalışmasıyla devasa bir proje hayata geçirildi. Teknolojik yenilikler ardı ardına geldi. Roket teknolojisinde atılımlar yapıldı. Astronot eğitimi ve uzay seyahati için yeni yöntemler geliştirildi. Sonunda 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 görevi başarıyla gerçekleşti. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay yüzeyine ayak basan ilk insanlar oldular. Armstrong'un "bu bir insan için küçük bir adım, ancak insanlık için dev bir sıçrama" sözleri, milyarlarca insanın kalbine kazındı. Televizyonlar canlı yayınlarla bu tarihi olayı tüm dünyaya duyurdu. İnsanlık, ilk kez başka bir gök cismine ayak basmıştı. Kısa bir parantez daha açmak istiyorum. Ay'a ilk ayak basıldığında televizyon başında olanlarınız var mı? O anki duygularınızı veya büyüklerinizden dinlediğiniz hikayeleri bizimle paylaşır mısınız? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Bu arada beğeni butonuna basmayı unutmayın. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi konumuzun diğer bölümüne devam edelim. Apollo görevleri sadece sembolik bir başarı değildi. Astronotlar, Ay'dan yüzlerce kilogram kaya ve toprak örneği getirdiler. Bu örnekler sayesinde Ay'ın oluşumu, jeolojik yapısı ve Güneş sisteminin evrimi hakkında çok değerli bilgiler elde edildi. Ay'ın yüzeyinde kurulan bilimsel cihazlar, sismik aktiviteleri, manyetik alanları ve Güneş'in etkilerini ölçtü. Ancak tüm bu başarılara rağmen, 1972'de Apollo 17 görevinin ardından insanlı Ay görevleri sona erdi. Bunun sebepleri arasında yüksek maliyetler, politik ilgi azalması ve teknolojik zorluklar bulunuyordu. Soğuk Savaş'ın farklı bir evreye geçmesiyle, uzay programlarına ayrılan bütçeler kısıtlandı ve Ay'a yönelik ilgi azaldı. Yine de Ay, her zaman insanlığın hayallerinde ve hedeflerinde yer almaya devam etti. Aradan geçen yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi, yeni keşif yöntemlerinin geliştirilmesi ve özel sektörün uzay çalışmalarına katılmasıyla birlikte Ay'a dönüş fikri yeniden canlandı. Günümüzde NASA'nın Artemis programı Ay'a geri dönüşün ve orada kalıcı bir varlık oluşturmanın öncüsü olarak karşımıza çıkıyor. Hedef, ilk kadını ve ilk renkli insanı Ay'a göndermek ve Ay yüzeyinde kalıcı yaşam alanları inşa etmek. Bu yaşam alanları,
sadece bilimsel araştırmalar için değil, aynı zamanda Mars ve daha ötesine yapılacak misyonlar için bir basamak taşı olacak. Diğer ülkeler de Ay'a yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Çin, Chang'e misyonlarıyla Ay'ın keşfinde önemli adımlar atıyor. Hindistan, Chandrayaan programıyla Ay'ın güney kutbunu araştırıyor. Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya gibi ülkeler de uluslararası işbirlikleriyle Ay projelerine katkı sağlıyor. Özel şirketler, SpaceX ve Blue Origin gibi devler, Ay'a kargo ve mürettebat taşımak için yeni nesil roketler geliştiriyor. Ay'a dönüşün arkasındaki motivasyonlar sadece bilimsel merak değil. Ay, değerli kaynaklara sahip. Su buzulları, gelecekteki astronotlar için hayati önem taşıyor. Helyum-3 gibi nadir izotoplar, potansiyel bir enerji kaynağı olarak görülüyor. Ayrıca, Ay'da yapılacak madencilik faaliyetleri, uzay endüstrisinde yeni bir çağın habercisi olabilir. İnsanlığın Ay'da kalıcı bir varlık oluşturması, sosyokültürel açıdan da büyük bir adım. Dünya dışında ilk kez bir topluluk oluşturma fikri, beraberinde birçok soruyu getiriyor. İnsanlar Ay'da nasıl yaşayacak? Orada nasıl bir kültür oluşacak? Dünya ile olan ilişkileri nasıl şekillenecek? Tüm bu sorular ve daha fazlası, insanlığın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. Ay'a uzanan yolculuğumuz, sadece fiziksel bir keşif değil, aynı zamanda kendimizi ve evrendeki yerimizi anlamaya yönelik derin bir arayış. Sonsuz anlatılar olarak, bu büyüleyici serüveni sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aslında Ay'a geri dönüş hakkında bazı endişeler de var. Sizce bu kaynakları başka alanlarda kullanmak daha mı mantıklı? Yoksa uzay keşfi her şeye değer mi? Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyoruz. Yayınımızı beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Düşünceleriniz ve sorularınız bizim için değerli. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Yıldızlara uzanan bu yolda, sonsuz anlatılar ile birlikte ilerleyelim. Hoşça kalın.